Bu videoda Türkiye ile Libya arasında savaş çıksaydı neler olurdu senaryosunu yapacağız. İlk olarak senaryonun başlangıcında Libya'da yaşanan iç karışıklıklar ve güç boşluğu ülkenin doğusunda bazı radikal unsurların güç kazanmasına neden oldu. Türkiye'nin desteklediği Trablus merkezli yönetim doğudaki Bingazi merkezde askeri yönetimle sık sık karşı karşıya gelmekteydi. Derken Türkiye düşmanı taraf diğer yönetimin topraklarına saldırdı ve kısa sürede tamamen ele geçirmeyi başardı. Türkiye de bu duruma itiraz edince Libya ile arasındaki diplomatik ilişkiler hızla gerilmeye başladı. Derken savaşı başlatacak olay Libya açıklarında bulunan bir Türk ticaret gemisinin Libya deniz güçleri tarafından saldırıya uğraması ve el konulmasıydı. Türkiye olayın arkasında Libya'nın olduğunu öne sürdü. Fakat Libya bunu üstlenmekten kaçındı ve reddetti. Bunun ardından bölgede deniz kontrolünü arttırdıklarını duyurdu. Türkiye bunun bir savaş ilanı anlamına geldiğini belirterek acil durum toplantısı düzenledi. Libya'ya sert bir karşılık verilmesi gerektiği konusunda askeri kararlar alındı. Çok geçmeyecekti ki Türk Deniz Kuvvetlerine ait unsurlar Akdeniz'de geniş çaplı bir hareketliliğe başladı ve Türkiye 5 savaş gemisini Libya kıyılarına gönderdi. Aynı zamanda Türkiye insansız hava araçlarını da Libya'nın hava sahasına göndererek savaşı resmen başlatmıştı. Bir süre sonra ilk olarak Türkiye SİHA'larıyla Libya'nın doğusundaki askeri hedeflere hava saldırısı düzenledi. Böylece Bingazi'deki hava üsleri bombalandı. Libya ise Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığına karşı uçak savar füzeleri ve eski Sovyet yapımı savaş uçaklarını harekete geçirdi. Böylece bazı Türk SİHA'larını düşürmeyi başardı Libya. Bu arada Türkiye'nin bölge kıyılarına konuşlandırdığı savaş gemileri olan Gabya sınıfı fırkateynler ve Ada sınıfı korvetlerden füzeler ateşlendi. Bunun üzerine Trablus'a ve Bingazi kentlerine son füzeleriyle saldırı düzenlemeye başladı. Libya, Türkiye ile doğrudan bir deniz savaşına girmekten kaçınsa da kıyı bataryalarını devreye sokarak Türk savaş gemilerine karşı savunma yapmaya çalıştı. Derken Libya'dan fırlatılan Çin yapımı C-802 füzesi Türk donanmasına ait bir gemiye isabet ederek hasar verdi. Türkiye ise bu saldırıya sert bir karşılık vereceğini söyledi. Ardından bu kez denizaltılarını Libya kıyılarına gönderdikten sonra fırlattığı seyir füzeleriyle Libya'nın deniz üssünü hedef aldı. Böylece Tobruk deniz üssü büyük hasar alırken Libya'nın en büyük savaş gemisi batırıldı. Bu arada Türk Hava Kuvvetleri Libya'nın doğusundaki askeri hedefleri vurmaya devam ediyordu. Havadan havaya füzelerle donatılmış Türk F-16'ları ve SİHA'ları Libya'nın eski Sovyet yapımı MiG-21 ve MiG-23 uçaklarıyla karşı karşıya geldi. Hava savaşı belli bir süre devam ettikten sonra Türkiye, Libya'nın hava üstünlüğünü kısa sürede ele geçirmeyi başardı. Libya'nın hava savunma sistemleri yetersiz olduğu için Türk jetleri stratejik bombardıman görevlerini kolaylıkla yerine getiriyordu. Derken Türkiye, Libya'ya çıkartma operasyonu yapmak istemekteydi. Derken çıkartma gemilerinin içindeki SAT komandolarını kullanan Türkiye, Derne ve Tobruk kıyılarına operasyon düzenledi. Türkiye, Libya'nın doğusundaki bu iki kritik şehri ele geçirmeyi başararak kara savaşlarını başlatmıştı. Dünyadaki diğer bazı ülkeler Türkiye'nin bu askeri harekatına sert tepki gösterdi. Fransa, Mısır ve Yunanistan Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar uygulanmasını talep etti. Avrupa Birliği Türkiye'ye silah ve teknoloji ambargosu koymaya çalışırken ABD tarafsız kalmayı tercih etti. Bu arada Mısır şöyle bir açıklamada bulundu. Türkiye kırmızı çizgimiz olan sınırlarımıza yakın bölgeyi işgal etti. Şimdi biz devreye giriyoruz ve Libya'nın doğusuna asker göndermeye hazırlanıyoruz, dedi. Bu gelişme Türkiye ile Mısır arasında doğrudan bir çatışma riskine yol açacaktı. Mısır'ın gönderdiği tank birlikleri Libya'ya doğru hareket ederken Türkiye Mısır'a bir ultimatom göndererek geri çekilmezlerse askeri müdahalede bulunacağını açıkladı. Bu noktada Türkiye'nin Libya bölgesindeki askeri varlığı artarken savaş hızla büyüyerek küresel bir krize dönüşme potansiyeli göstermekteydi. Libya güçlerinin zayıflaması Mısır'ı doğrudan müdahaleye zorluyordu. Kahire yönetimi Libya'daki müttefiklerini koruma bahanesiyle doğu sınırına büyük bir askeri sevkiyat başlattı. Mısır ordusu 500'den fazla tank, zırhlı araç ve ağır topçu bataryalarıyla Libya'ya girerken Mısır Hava Kuvvetleri de bölgeye savaş uçaklarını yönlendirdi. Türkiye ise bu gelişmeye karşı Libya'nın batısına hızla askeri takviyeler gönderdi. Türk özel kuvvetleri olan Bordo Bereliler ve SAT komandoları Trablus ile Misrata bölgelerine konuşlandırıldı. Türkiye ayrıca Mısır'ın müdahalesine karşı hızlıca Güney Libya'ya doğru inerek tüm Mısır sınırını abluka altına aldı. Fakat bu arada Mısır'ın hava kuvvetlerinin Libya'ya olan desteği sayesinde burada yer alan Türkiye'nin kara ordusu kayıplar yaşamaya başladı. Ayrıca Mısır ordusu karadan da çatışmalara girerek Türkiye ile doğrudan savaşmaya başladı. Kara savaşları giderek kızışırken Türkiye'nin hava sahası kontrolünü sağlaması savaşın kaderini belirleyecek en önemli faktörlerden
ülkelerden biri haline geldi. Türkiye'nin Libya'daki askeri faaliyetleri NATO içinde de büyük tartışmalara yol açtı. Fransa ve Yunanistan Türkiye'ye karşı yaptırım yapılmasını isterken ABD ve Almanya tarafsız kalmayı sürdürüyordu. Rusya ise Libya güçlerini destekleyerek Türkiye'nin bölgedeki ilerleyişini durdurmak için paralı askerlerden oluşan Wagner birliklerini bölgeye yönlendirdi. Bu sırada Akdeniz'de Türk Deniz Kuvvetleri ile Fransız donanması arasında büyük bir kriz patlak verdi. Fransız savaş gemileri Libya açıklarında Türk donanmasını taciz etmeye başladı. Türk fırkateynleri Fransız donanmasını radar kilidine alarak sert bir karşılık verdi. NATO içindeki bu gerginlik Türkiye ile Fransa arasında doğrudan bir deniz savaşının çıkma ihtimalini arttırmıştı. Derken Türkiye, Libya'da hava, kara ve deniz üzerinden büyük bir operasyon başlatacağını ve diğer dünya devletlerinin Libya'ya olan desteğine tek başına savaşmasına rağmen dik duracağını ve başarıya ulaşmadan savaşı sonlandırmayacağını açıkladı. Çok geçmeyecekti ki Türkiye, Mısır ve Libya'daki düşman unsurlarını zayıflatmak için büyük bir hava harekatı düzenledi. Konya ve Diyarbakır'daki hava üslerinden kalkan Türkiye'nin çok sayıda F-16, F-4 ve Kaan savaş uçakları Libya ordusunu, Mısır'ın tank birliklerini ve sınırdaki Mısır askerlerini hedef aldı. Bu saldırılar sonucunda Mısır'a ait 200'den fazla tank ve zırhlı araç imha edilirken Libya ile Mısır ordusu ise yaklaşık 5000 asker kaybı yaşadı. Türkiye, Libya'daki petrol tesislerini vurmayı düşünmüyordu. Çünkü ülkeyi ele geçirebilirse bu petrolleri kendi kullanabilirdi. Bu arada bu gelişmeler karşısında Mısır ve Libya'daki milisler birleşerek Türkiye'ye karşı savunma pozisyonuna geçtiler. Mısır Hava Kuvvetleri ise Misrata ve Trablus'a hava saldırıları düzenlemeye başladı. Ancak Türkiye'nin buraya yerleştirdiği hava savunma sistemleri bu saldırıların çoğunu püskürttü. Libya üzerindeki hava sahası kontrolü de Türkiye'de olduğu için Mısır'ın uçaklarına tuzak kuruldu ve kendi topraklarına dönemeden düşürüldüler. Bu arada Libya-Mısır sınırında iki ülkenin askerlerine karşı tek savaşan Türk ordusu her ne kadar zorlansa da kritik noktaları vuran ve yardıma gelen Türk uçakları vardı. Bu arada ekonomik savaş ve Türkiye'ye uygulanan ambargolar konusuna tekrar bakarsak, Türkiye'nin Libya'daki ilerleyişi Avrupa Birliği'nin sert ekonomik yaptırımlar uygulamasına neden oldu. AB, Türkiye'nin Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini yasakladı ve Türk şirketlerine büyük yaptırımlar getirdi. Amerika Birleşik Devletleri ise savaşın daha da büyümesini önlemek için diplomatik bir çözüm arayışına girdi. Ancak Türkiye'nin askeri ilerleyişi devam ettiği için taraflar müzakere masasına oturmayı reddettiler. Bu noktada Türkiye ile Libya arasındaki savaş bölgesel bir çatışmadan küresel bir krize dönüşme eğilimi göstermekteydi. Mısır'ın tam anlamıyla savaşa girmesi ve Rusya'nın Libya'ya paralı asker göndermesi savaşın seyrini değiştirebilecek en önemli faktörler arasındaydı. Türk hava saldırılarıyla büyük darbe yiyen Mısır ordusu Libya'da inisiyatifi geri almak için büyük bir kara taarruzu başlatıyordu. Mısır'ın bu taarruzu ile birlikte Libya'nın en güney bölgesinden hızlıca ilerleyişler başladı. Mısır ordusu kısa sürede bütün Güney Libya sınırlarını ele geçirdi. Libya ordusu ise askeri güçlerini Türkiye'nin yoğun bulunduğu noktalara yönlendirerek karşı saldırılar başlattı. Türk ordusu da çatışmalara başlamıştı ve Türkiye'de anakara topraklarından devamlı yeni askeri personeller getirip buraya indiriyordu. Böylece bu bölgede Libya ordusu ile çatışmalardan sonra Türkiye ilerleyişlerini hızlandırdı ve Libya'nın savunmasını parçalayarak hızlıca ilerledi ve ardından Libya'nın kuzey topraklarını çok geçmeden ele geçirdi. Bu arada Türkiye'nin Libya'ya askeri sevkiyat yapmasını engellemek isteyen Fransa, Yunanistan ile ortak bir deniz tatbikatı başlatarak Türk donanmasını tehdit ediyordu. Fransız gemileri Libya açıklarında bulunan Türkiye'nin askeri gemilerine yaklaşarak sert uyarılar yaptı. Ancak Türkiye, Fransa'nın bu hamlesine sert bir yanıt verdi. Türk Hava Kuvvetleri Libya açıklarında Fransız donanmasını uyarmak için F-16'larla bölgeyi devriye altına aldı ve şu açıklamayı yaptı: Fransa ve Yunanistan'a uyarıyoruz. Gemilerinize acilen çekin, yoksa hiç beklemeden vurmak zorunda kalacağız, dedi. Böylece bu iki ülke bu açıklamadan sonra gemilerini geri çektiklerini açıkladılar. Bu arada Rusya, Libya'daki savaşta Wagner paralı askerlerini sahaya sürerek Türkiye'nin ilerleyişini durdurmaya çalıştı ve şiddetli çatışmalar başladı. Ancak Türk SİHA'ları ve özel kuvvetleri Wagner birliklerine ağır kayıplar verdirdi. Bu noktada savaş tam anlamıyla dönüm noktasına girmişti. Mısır ele geçirdiği noktalara ve topraklara askeri üsler ve yeni binalar inşa etti. Yani bu demekti ki buraları artık kendi toprağı sayıyordu. Türkiye ise kuzeyde petrolün çok olduğu noktaları ele geçirmişti ve bu sayede bolca petrol çıkartarak zenginleşmeye başladı ve böylece savaş sona erdi. Savaş sonucunda Türkiye 50.000 asker, Libya, Mısır ve Rusya müttefikleri ise toplamda 100.000 asker kaybı yaşadı. Böylece anlaşma yapıldı ve yeni sınırlar bu şekilde belirlendi. İzlediğiniz
İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla savaş senaryoları için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.